Karanlık maddeyi yanlış biçimde arıyor olabiliriz. Çünkü karanlık madde denince akla uzaya dağılmış sayısız görünmez parçacık geliyor. Oysa 2025'te yayınlanan bir çalışma, karanlık maddenin bir bölümünün yıldız büyüklüğünde dev kuantum cisimleri halinde bulunabileceğini araştırıyor. Bu onların keşfedildiği anlamına gelmiyor. Çalışma böyle nesneler varsa Gaia verilerinde hangi izi bırakacaklarını hesaplıyor. Karanlık maddeyi ışıkla göremiyoruz. Varlığını galaksilerin beklenenden hızlı dönen dış bölgelerinden, kütle çekiminin uzak cisimlerin ışığını bükmesinden anlıyoruz. Bu bükülmeye kütle çekimsel merceklenme deniyor. Araya giren büyük bir kütle cam bir mercek gibi arka plandaki yıldızın ışık yolunu değiştiriyor. Yani karanlık maddeyi doğrudan değil, ışık ve görünür madde üzerindeki etkisinden izliyoruz. İlk aday bozon yıldızı. Bozon aynı kuantum durumunu paylaşabilen bir parçacık türüdür. Çok sayıda bozon aynı ritimde davranınca ayrı taneciklerden çok tek bir büyük dalga gibi hareket eder. Buna kuantum yoğuşması denir. Bu ortak dalga kendi kütle çekimiyle bir arada tutulur. Fakat normal yıldızlar gibi yakıt yakıp parlamaz. İçeri çökmeye çalışan kütle çekimine karşı kuantum mekaniğinden doğan basınç direnir. Böylece kara delik olmayan fakat yıldız ölçeğinde kütle taşıyan görünmez bir cisim oluşabilir. İkinci aday Q küresidir. Buradaki Q, sistemin içinde sabit kalan bir kuantum özelliğini temsil eder. Q küresini kumaş üzerindeki kalıcı bir düğüm gibi düşünün. Kumaş kuantum alanıdır. Düğüm ise alanın kendi içine kapanmış kararlı bölgesidir. Bu yapı sıradan bir parçacık kümesi değil, alan enerjisinin belirli bir yerde toplanmış halidir. Işık saçmaz ancak kütlesi uzay zamanı büker. Peki bu cisimler nasıl bulunacak? Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia teleskobu yaklaşık 2 milyar gök cisminin konumunu ve hareketini son derece hassas biçimde ölçtü. Astrometri adı verilen bu yöntem yıldızların gökyüzündeki yerlerini görünmez bir cetvelle izlemek gibidir. Dev bir karanlık cisim bir yıldızın önünden geçtiğinde yıldız gerçekten hareket etmez. Fakat ışığı büküldüğü için görünen konumu kısa süreliğine kayar. Bu olaya astrometrik mikromerceklenme denir. Asıl ipucu bu kaymanın biçimidir. Nokta gibi davranan bir kara delik daha düzgün bir iz üretirken geniş bir bozon yıldızı veya Q küresi ışığı içinde yoğunluk dağılımına göre büker. Bazı koşullarda kaustik denilen kritik bir sınır oluşur. Bunu yüzme havuzunun dibinde görülen parlak ışık çizgilerine benzetebiliriz. Bükülen ışık belirli bölgelerde üst üste toplanır. Arka plandaki yıldız bu kritik hizadan geçtiğinde merceklenmiş görüntülerin ortak merkezi gökyüzünde aniden sıçrar. Çalışmaya göre bozon yıldızlarının merkezleri daha yoğun olduğu için Q kürelerinden daha büyük ve daha belirgin sıçramalar üretir. Araştırmacılar Gaia'nın 3. büyük veri yayımı olan DR3 kataloğunu kullanan modellerinde 10 yıllık görev için en elverişli koşullarda yaklaşık 6000 saptanabilir olay öngörüyor. En yüksek duyarlılık yaklaşık 1 ila 10 güneş kütlesindeki ve yarıçapındaki 10 astronomik birimden küçük cisimlerde ortaya çıkıyor. Bir astronomik birim, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklıktır. Hiç anormal iz bulunmaması bile önemlidir. Çünkü bu durumda söz konusu cisimlerin karanlık madde içindeki payına güçlü sınırlar konabilir. Karanlık madde mutlaka mikroskobik taneciklerden oluşmak zorunda değildir. Evren yıldız kadar büyük ama tek bir kuantum sistemi gibi davranan karanlık cisimlerde barındırabilir. Onları bulmanın yolu ışıklarını aramak değil, önünden geçtikleri yıldızların gökyüzünde yaptığı küçük ama anlamlı etkiyi izlemektir.